Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yandan bağlamalı bir üst yapıyoruz. Alize Diva kullandım. Beyazı da Alize Diva. 3 milim tığ kullandım. Bismillahirrahmanirrahim. Halkamızı yapıyoruz. Ve 7 tane zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz. Ve halkanın içerisine aralarında ikişer tane zincir çekerek 15 tane üçlü trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 16 sayıyoruz. Son trabzan ve 2 zincirden sonra ipimizi yukarıdan 3. zincire, ilk çektiğimiz 7 zincirin 3. zincirine kaydırıp maviyi bitiriyoruz, sırayı bitiriyoruz ve beyaz ipimizi şu son ilmeği aldığımız, ipleri kaydırdığımız yerden tekrar tığımızı batırıp buradan beyaz ipimizi alıyoruz. Sıradaki boşluğa sık iğne ile giriyoruz. Üç zincir çekiyoruz. İpimizi dolayıp buranın içerisine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 2 sayıyoruz. İpimizi doluyoruz. Sıradaki boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Aralarda zincir çekmeden her bir boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Son boşluğu da doldurduktan sonra zincirin tepesine batıyorum. Mavi ipimi alacağım şimdi. Kaydırmayı mavi iple yapıyorum. Burada mesafeler yakın olduğundan ipleri koparmadım. Şimdi 3. sıramız için burada 8 tane zincir çekiyoruz. İpimizi dolayıp şu ikili grup yapmışız ya, tam o ikili grubun arasındaki boşluğa, alttaki trabzanın tepesine, hizasına gelecek yere ikili bir trabzan örüyoruz. Sonra 4 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde ikili grubu atlayıp trabzanın hizasına gelecek boşluğa ikili bir trabzan örüyoruz. Bu şekilde sıramızı döneceğiz. Sıranın sonunda 4 zincirimizi çekiyoruz ve aşağıdan yukarıya 3. zincire ipimizi kaydırıyoruz. Boşluğun içerisine de ipimizi kaydırıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz. Aynı boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan öreceğiz. Badem yapıyoruz. 2 defa çekiyoruz trabzanları, üçüncüyü tığın üzerinde bırakıyoruz. Sonra hepsini birden kapatıyoruz. Zincirle beraber burayı dörtlü saydık. Şimdi 2 badem arasına 5 tane zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Aynı şekilde badem örüyoruz. Bu sıramız bu şekilde. Aralarda 5'er tane zincir çekerek her boşluğun içerisine 4 tane üçlü trabzandan oluşan badem öreceğiz.
Sıranın sonunda 5 zincirden sonra ipimizi ilk bademin tepesine kaydırıyoruz. İpimi kaydırdığım bademin yanındaki boşluktan tığımı batırıp beyaz ipimi ilmek yaparak buradan alıyorum. 4 zincir çekip boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan örüyorum ve zincirle beraber burayı 5 sayıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da 5 tane ikili trabzan örüyorum. Beş trabzanı tamamladıktan sonra 10 zincir çekiyorum. Ve dönüyorum şu iki grubun arasındaki ilmeğe, şöyle göstereyim, şuraya. İpimi buraya kaydırıyorum. Sıradaki ilmeğe de ipimi kaydırıyorum. Sonra bir zincir çekip dönüyorum ve oluşturduğum şu zincir boşluğunun içerisine 18 tane ikili trabzan örüyorum. ...18 trabzanı tamamladıktan sonra ipimi doluyorum ve sıradaki boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra sıradaki boşluğun içerisine de 5 tane ikili trabzan örüyorum. On zincir çekip dönüyorum. Ve yine iki grup arasındaki ilmeğe ipimi kaydırıyorum. Sonra yanındaki ilmeğe de ipimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum ve halkanın içerisine 18 tane ikili trabzan örüyorum. Evet, sıramız bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde örüyoruz. Sıramızı tamamladıktan sonra şuradaki beşli gruba zincir çekmiştik. Burada 4 tane. Tepesine ipimizi kaydırıp bir ilmek yapıp burada bitiriyoruz sıramızı. Diğer ipimizi ilmek yapıyoruz. Biraz uzun bırakalım. Sonra iğne yardımıyla bunları gizleyeceğiz motifimizin arkasına. İlmeğimizi yapıyoruz. İpimizi doluyoruz. Ve şu yarım ay şeklinde yaptığımız yerin şu sondan ikinci ilmekten tığımızı geçirip buraya bir tane ikili trabzan örüyoruz. Yarım çekiyoruz. Yarısını tığın üzerinde bırakıyoruz. Sonra diğer yarım ay şeklindeki yere aynı şekilde tığımızı batırıp buraya da trabzan örüyoruz ve iki trabzanı birden kapatıyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Diğer ilmeğe ikili trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Sıradaki ilmeğe ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yarım ayın üzerini bu şekilde tamamlıyoruz. Her yarım ayın üzerine 9 tane ikili trabzan örmüş oluyoruz. Aralarında 3'er tane zincir çekerek. Bu 8.'si, 9.'yu
diğer yarım ayın trabzanıyla birleştireceğim. Evet, 9. trabzanım bu. Yarım çekiyorum. İpimi doluyorum. Diğer yarım aya geçiyorum. Buraya da bir trabzan örüp 2 trabzanı birleştiriyorum. Şimdi geçtiğim yarım aya köşe öreceğim. Burası ortasını oluşturuyor. Motifimizin kenar ortası. 9 tane trabzan ördük. Şimdi yarım aya geçip köşe öreceğiz. Motifimizin köşesini oluşturacağız. Evet, 3 zinciri çekiyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. 4 tane trabzan öreceğiz. Birini ördük. 3 tane daha örüyoruz. 3 zincir çekip birer ilmek atlayarak. Evet, bu dördüncüsü. Beşincisinin tepesine halka oluşturacağız. Böylece yarım ayı tam ortalamış oluyoruz gördüğünüz gibi. 10 tane zincir çekiyoruz. Bu 5. trabzandan sonra bu ortadaki trabzan oluyor. 10 zincir çekiyoruz, dönüyoruz ve boşluğun içerisinde sık iğne ile kapatıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz ve oluşturduğumuz halkanın içerisine 18 tane ikili trabzan örüyoruz. ...18 trabzanı tamamladıktan sonra tekrar şu çıkış yaptığımız trabzana sık iğne ile burayı kapatıyoruz, sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz. Bir ilmek atlayıp bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bu birincisi. Sonra 3 zincir çekiyorduk normalde. 3 zincir çekiyoruz, bir ilmek atlıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Üç taneyi tamamlamış olduk. Ortadakini saymıyoruz. Bu tarafta 4 var. Bu ortadaki 3, dördüncüsünü tekrar öteki yarım ayla birleştireceğiz. Bu dördüncüsü, yarım çekiyoruz, ipimizi dolayıp diğer yarım aya bir tane ikili trabzan öreceğiz ve ikisini birleştirerek kapatıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Buranın üzerine aynı şekilde 9 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu yarım ay yine köşeler arasındaki yarım ay oluyor. Bu yarım ayı tamamladıktan sonra diğer yarım aya yine bu köşeden öreceğiz. Evet, şurayı örüyoruz şimdi. Buraya da köşe öreceğiz. Bu şekilde dönüyoruz sıramızı. Sıranın sonunda 3 zincirimizi çekiyoruz ve ilk şu ördüğümüz 2 yarım ayı birbirine bağlayan piramidin tepesine ipimizi kaydırarak bir ilmek yapıp bitiriyoruz. Şurası sıramızın bitimiydi. Oradan başlamayacağım. İpler aynı hizaya gelmesin. Gizlemesi zor oluyor. Bir sonraki yerden başlayacağım şimdi. O piramidin tepesine piramit öreceğiz. İpimizi doluyoruz. İlmeğimizi yapıp ipimizi doluyoruz. Ve şu piramidin öncesine ikili bir trabzan örüyoruz. Yarım çekiyoruz. İpi dolayıp sonrasına ikili bir trabzan örüp ikisini birleştiriyoruz. Piramidin tepesine piramit örüyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlıyoruz. Şurayı ipimizi dolayıp sonraki boşluğa, şuraya ikili bir trabzan örüyoruz, yarım çekiyoruz. İpimizi doluyoruz ve yarım ayın ilk ilmeğine, trabzanın tepesine
İkili trabzan örüp iki trabzanı birleştiriyoruz. Buraya da bir piramit örmüş olduk. Sonra 3 zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlayıp sonraki boşluğa. Alttaki sıramıza benziyor. Burada sayılar değişiyor. Üçer zincir çekip birer boşluk atlayarak ikili trabzan örüyoruz. Köşelere denk gelen trabzan sayımız yine 9 oluyor. Son trabzanı yine yarım örüyoruz. Ve ipimizi dolayıp şurayı saymıyoruz, zaten şu dipteki boşluğu saymıyoruz. Sonraki boşluğa trabzan örüyoruz ve iki trabzanı birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyoruz, bir boşluk atlıyoruz. Bir boşluk atlayınca zaten öreceğimiz piramidin tepesine denk geliyor. Evet, boşluğu atlıyoruz ve sonraki boşluğa ikili trabzan örüyoruz. Sonraki boşluğa ikili trabzan örüp ikisini birleştiriyoruz. 3 zincir çekerek buranın üstüne dönüyoruz. Burada trabzan sayımız 8'e düşüyor. Yedinciyi ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 8.'sinde yine piramit örüyoruz. Piramidin tepesine denk geliyor zaten. Ve köşelerde aynı şekilde yine bir boşluk atlayıp sonraki boşluğa ikili trabzan örüyoruz, yarım çekiyoruz. Sonra sıradaki trabzana ikili trabzan örüp iki trabzanı birleştiriyoruz. Ve burayı dönerken buradaki trabzan sayısı da 9 oluyor. Az önce ördüğümüz şekilde böyle döneceğiz sıramızı. Son 3 zincirimizi çekip piramidin tepesine ipimizi kaydırıyoruz. Ve sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Diğer ipimizi ilmek yapıyoruz. Ve şuradan sayıyoruz köşeden. 1, 2, 3, 4. boşluğun içerisine ipimizi sık iğne ile sabitliyoruz. Sonra 4 zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğa sık iğne ile kapatıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğa sık iğne ile kapatıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. İpimizi 3 defa doluyoruz. Ve şuradan şu piramidin öncesine bir boşluk atlıyoruz ve piramidin öncesine buraya dörtlü bir trabzan örüyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 3 defa doluyoruz ipimizi. Sıradaki boşluğa iki piramit arasına dörtlü bir trabzan örüyoruz. 4 zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz. Sonra şu dörtlü trabzanların altından tığımızı geçiriyoruz. İpimizi 2 defa daha doluyoruz.
Sonra sıradaki boşluğun içerisine trabzan örüyoruz. Şu ikinci çekişi trabzanların altından geçirip trabzan örmeye devam ediyoruz. Sonra 4 zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlıyoruz. Sonraki boşluğa sık iğne ile 4 zinciri kapatıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğun içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 4 zincir. Ve sıradaki boşluğun içerisine kapatıyoruz. Sonra tekrar 4 zincir çekiyoruz. İpimizi 3 defa doluyoruz. Bir boşluk atlıyoruz. Piramidin öncesindeki boşluğa. Az önce ördüğümüz gibi trabzanlar örüyoruz. Dörtlü trabzan. 4 zincir çekiyoruz. İpimizi 3 defa doluyoruz. İkinci trabzanı örüyoruz. Dörtlü trabzanı sıradaki boşluğa örüyoruz. Dört zincir çekiyoruz. İpimizi 2 defa doluyoruz. Ve trabzanların altından geçiriyoruz tığımızı. Sıradaki boşluğu 2 defa daha doluyoruz ipimizi ve sıradaki boşluğun içerisine trabzan örüyoruz. Bir çektik, ikinciyi çektik, trabzanların altından geçiriyoruz. Sonra trabzan örmeye devam ediyoruz. Dört zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlıyoruz. Sonrakine sık iğne ile kapatıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Sonraki boşluğa sık iğne ile kapatıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Sonraki boşluğa sık iğne ile kapatıyoruz. Köşede, evet burası köşe. Şimdi bu yarım ayın tepesine 3. zincir boşluğunu oluşturuyorum. Bakın 3 tane oluşturdum tepesine. Şu kenar ortadaki yarım ayın tepesine de 2 tane zincir boşluğu oluşturdum. Sonrasında tekrar burayı atlayıp buralara dörtlü trabzanları örüp aynı şekilde birleştireceğim. Sıramız bu şekilde dönüyor. Sıranın bitimindeyiz. Bakın 2 tane boşluk oluşturmuşuz. Köşe olduğundan dolayı 3. boşluğumuzu da oluşturuyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. İpimizi ilk ördüğümüz sık iğnenin tepesine kaydırıyoruz. Sonra sıradaki boşluğa da kaydırıyoruz. Sıramızı tamamladık. 2 defa kaydırdım boşluğa. Şimdi buradan 3 zincir çekerek bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir sonraki sıramızı da yine mavi ipimizle örüyoruz. 3 zincirden sonra aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Burayı yarım köşe sayıyorum. Zincirle beraber burayı 3 sayıyoruz. Sonra sıradaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra bu tepeden dörtlü trabzanlara giden boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra trabzanlar arasındaki boşluğun içerisine 3'er tane örüyoruz. Tekrar trabzanlarla tepe arasındaki boşluğa yine 5 tane örüyoruz. Ve şu tepelere yine 3'er tane örüyoruz.
Sonra yine trabzanlarla tepe arasındaki boşluğa 5 tane örüyoruz. Böyle devam ediyor. Tepe ile trabzanlar arasındaki boşluğa 5'er tane, trabzanlar arasındaki boşluğa 3'er tane, tepelerdeki boşluğa 3'er tane örüyoruz. Buraya tekrar 5 tane ve sonraki boşluklara 3'er tane. Buradan tekrar hatırlatayım. Şurada 3'er tane, şu boşluklarda 5'er tane, şuralarda 3'er tane, burada 3'er tane, yine şu boşluklarda 5'er tane ve şurada 3'er tane. Bu şekilde dönüyoruz. Şimdi köşe yapımını göstereceğim. Şimdi ilk boşluğa, burası köşe, ilk boşluğun içerisine 3 tane örüyoruz. Köşe öreceğiz. İlk boşluğa 3 tane trabzan ördükten sonra sonraki boşluğa, ortadaki boşluk, buraya 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Köşe yapacağız çünkü. Sonra 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan örüp köşeyi oluşturuyoruz. Ve sonrası bildiğiniz şekilde devam ediyor zaten. Sıranın sonunda yarım köşemiz vardı. İp kaydırarak zinciri ortalamıştık. Boşluğu. Şimdi oraya da 3 tane ikili trabzan örerek köşeyi tamamlıyoruz. Bir üst sıraya geçeceğiz. Yine mavi ile devam ediyoruz. İpimizi doluyoruz burada. 3 trabzandan sonra bir zincir çekip ipimizi dolayıp minik bir ikili trabzan örüyoruz. Buraya köşeyi oluşturuyoruz. Köşe boşluğunu. Buradan 3 zincir çıkıyoruz ve boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirle beraber burayı 3 sayıyoruz. Yine yarım köşe örmüş olduk. Ve sıradaki her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan örerek, köşeleri de bu şekilde örerek sıramızı dönüp motifimizi tamamlayacağız. Köşeye geldiğimizde 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şekilde öreceğiz. Bir önceki sırada ördüğümüz gibi. Sıranın sonunda yarım köşemizi tamamlıyoruz yine. Buraya 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve zincirin tepesine ipimizi kaydırarak sıramızı tamamlıyoruz. Motifimiz böylece tamamlanıp bitmiş oldu. Fakat şu omuz üstlerinde ben 2'şer sıra fazla ördüm. Şu boyun bölgesi, yaka bölgesi biraz aşağıda kalsın diye. Boğaza oturmasın diye. Şimdi modelimiz toplamda 8 motiften oluştuğundan dolayı 4 motifi az önceki gibi bitiriyoruz ve 4 motifi de şöyle omuz üstlerinden 2 sıra örerek yakayı rahat bırakmak için 2 sıra fazla öreceğiz. 4 motifin üzerine. Bunu nasıl denk getireceğiz? Şimdi bu motifimizi, son motifimizi örerken şurada bitti. Buradan bir zincir çekip örgümüzün ters düşmemesi için ilk sıramızı sık iğne ile gideceğiz.
Bu köşeyi zincirle bitirmiştim ama şimdi bunu düzelteyim. 3 zinciri söküyorum buradan. Çünkü tam ortada olmam gerekiyor. 3 zinciri söküyorum, bir tane zincir çekiyorum. İpimi dolayıp minik bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum ve sık iğne öreceğim. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Ve her ilmeğe bir tane sık iğne örerek omuzda ayırdığım yere kadar, şöyle göstereyim nereye kadar gitmişim. Tam şu ortadaki yarım ayın tepesine denk gelecek şekilde, tam ortaya denk gelecek şekilde sık iğne gitmişim. Siz ne kadar açıklık bırakmak istiyorsanız ona göre ayarlarsınız. Ayarladığım yere kadar geldim. Buradan 3 zincir çekerek dönüyorum. Ve şimdi her ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyorum. İlk ilmeği atlıyorum. İkincisinden başlıyorum. Bu sıramı tamamlayacağım. Sonra tekrar sık iğne geleceğim. Sonra bir sıra daha aynı şekilde trabzan öreceğim. Ve burayı tamamlamış olacağım. Şimdi bu ördüğüm parçadan omuzu bu şekilde örülecek 2 motifimiz olacak. Sonra bir de bunun karşısına gelecek motifi ayarlamamız gerekiyor. Onu da bunu koyduğunuz zaman nasıl ayarlayacağınızı çok kolay anlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi birleştirmesini göstereceğim. Şunları koyayım, nasıl göründüğüne bakın. Birleştirmesi de çok kolay. Motifimizin köşesinden tığımızı hemen şuradan trabzanın tepesindeki ilmekten geçiriyoruz. Buradan ipimizi ilmek yaparak alıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Sonra diğer motifimizin köşesinden tığımızı çekiyoruz. Zincirden tığımızı çekiyoruz. Diğer motifin hemen köşedeki ilk trabzanın ilmeğinden geçirip tığımızı, ipimizi alıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Tığımızı yine çekiyoruz. 2 tane ilmek atlıyoruz. 3. ilmekten tığımızı batırıp buradan ilmeğimizi alıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Tığımızı çekiyoruz. 3. ilmekten tığımızı geçirip ilmeğimizi alıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Tığımızı çekiyoruz. 3 ilmek sayıyoruz. 3.'den tığımızı geçirip ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Basit zaten, daha fazla göstermeye gerek yok. Şimdi nasıl göründüğünü de yakından göstereyim. Ütülemediğimden dolayı açılmamış. Ütülenince böyle açtığım gibi görünecek. Ütülerken dikkat edelim, çok sıcak olmasın. Ütü bezi mutlaka kullanın ve varsa mümkünse buharla ütüleyin. Ütü bile değdirmeyin derim, çünkü bu ip kendini çok rahat salıyor, istemediğiniz hale girebiliyor. Yakaya herhangi bir şey yapmadım ama yani bir şeyler dönebilirsiniz, arzunuza kalmış. Şimdi şu yandaki
iplerini, bağcıklarını nasıl yaptığımı da göstereyim. Ondan sonra bitireceğim zaten. Taraftakinin de bir tanesini ördüm. Sonuncuyu göstermek istiyorum. Şimdi burada bir ilmek yapıyorum ve 2 defa ipi doluyorum. Şuradan iki motifin birleştiği yerden, şurada zincir boşluğumuz var ya, 3 zincirden oluşan boşluk, buraya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir tane daha örüyorum. Sonraki boşluğa geçiyorum. Şu zincir boşluğunu atlıyorum, birleştirmeyi atlıyorum. Diğer motifin köşe boşluğuna geçiyorum. Buraya da 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Sonra 4 zincir çekip dönüyorum. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmekten başlayıp ikili trabzan örüyorum. Üç tane ikili trabzan ördüm. 4 zincirle beraber burayı 4 trabzan sayıyorum. Sonra 4 zincir çekip dönüyorum. Tekrar ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmekten başlayıp her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyorum. Zincirin tepesine de bir tane öreceğim. Ve zincirle beraber burayı da 4 sayacağım. Ben bağcığı bu şekilde yaptım ama siz isterseniz daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.